Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sevgili dostlar, 17. sözden şiire benzeyen ama şiir olmayan şiirsel 2 bölüm aktardım son 2 programda. Devamında Farisi beyitler var. Onlara geçeceğim ama onlara geçmeden bu şiirlerde tevekkül meselesi vurgulanmıştı. Tevekkül üzerinde biraz bugün durmak istiyorum. Bugün satırdan çok sadırdan ama satırdan okuduklarımızı gönlümüzdeki yansımalarıyla paylaşmak istiyorum. Evet, tevekkül ile bela yüzünde gül, o güldükçe eder tebeddül. Yani bela, musibet şeklini değiştirir. Senin aleyhindeyken, seni gererken, seni rahatsız ederken, sana dertken böyle olumsuz olmaktan çıkar, sana derman olabilir. Bu ekran çok şey oluyor, beni rahatsız ediyor arkadaşlar. O ekran gelip gidiyor, onu kapatalım isterseniz tamamen. Evet, karşımızda ekran oluyor. Ekran bazen bağlantılar kopabiliyor. Şimdi tevekkül ile ilgili 2 örnek vereceğim. Tabii büyük sınavlardan geçiyoruz. Dünyevi sınavlar, sınav dönemindeyiz. Hem onlara girecek, onlara girme öncesinde böyle gerilimler, kaygılar yaşayan gençlere faydalı olmak için hem de zaten sürekli hayat sınavındayız ve sürekli deneniyoruz, test ediliyoruz. Hayat sınavında rahat rahat hayat yoluna devam edebilmemiz için umarım bu açıklayacaklarım faydalı olacaktır. Çünkü ben kendi hayatımda denedim, tecrübe ettim ve çok faydasını gördüm. Yani tecrübe ettiğim şeyleri paylaşacağım. Tabii bunları da işte beraber okuduğumuz bu Kur'an tefsirlerinden öğrendik. Keşke daha önce öğrenseydim, daha küçük yaşlarda öğrenseydim. Daha az yıpranırdım. Hayat beni çok yoramazdı, yıpratamazdı. Ama elhamdülillah gene öğrendiğim kadarıyla hayatla baş edebiliyorum. İnsan gerçeği öğrenirse, gerçeğe dayanarak, gerçeğin gücüne dayanarak hayatla daha kolay baş edebilir. Yoksa hayatla baş edemez. Yani hayat onu çok ezer, çok yıpratır, çok yorar. Evet, maalesef çoklarını yoruyor. Psikologlar da öyle diyorlar. Hayat %10 başımıza gelen olaylardan oluşur. %90 onları yorumlama biçimimizden oluşur. İşte bu yorumlama biçimini, hayatı yorumlama biçimini biz doğru olarak Kur'an'dan öğreniyoruz. Kur'an hakikatlerinden öğreniyoruz. Herkes başarılı olmak istiyor. Başarı peşinde koşuyor. Ama bu başarı kompleksimiz var. Ama başarı anlayışımız bizi iyi sonuç almaktan uzaklaştırabilir. Uzaklaştırabilir de yaklaştırabilir de. Yani başarı anlayışı başarıyı sabote edebilir. Kendi kendini, mutluluk anlayışı da böyledir. Mutluluk anlayışı da kendini sabote edebilir. Çok ilginç bir olay. Önce rahat olmaya ihtiyacımız var. Hepimizin, yani bu çok stres çağındayız, gerilim çağındayız. Değil mi? Depresyon kuşağı diyorlar şimdiki bu zamanda yaşayanlara. Amerikalılar özellikle bu ismi kullanıyor, depresyon kuşağı. Bunlardan uzak kalmamız, yani depresyona düşmeden daha böyle onu da önleyecek
rahatlama, sekinet, sükunet bulmamız gerekir. Huvellezî enzele sekinete. Fetih suresinde de geçiyor, başka ayetlerde de geçiyor. Allah müminlerin kalbine sekinet indirir, sükunet indirir. Sekine duası var biliyorsunuz. Sekine, sükunet, buna çok ihtiyacımız var. Onun için Allah'ım beni sakinleştir, sakinleşmelerine yardımcı olmam için insanların bana fırsat ver diye böyle dua etmemiz de lazım. Şimdi sakinlik güç doğurur çünkü, yani sakinliğin bir gücü var. Hırs sakinliğin tersidir. Hırs veya böyle işte gerilim yaşamak hırs kaybettirir. Özellikle el harisu haibun hasir. Yani hırs kaybetmeye sebeptir. Özellikle müminlerde hırs kaybetmeye sebeptir. Sükunet ise, sakinlik ise kazanmak vesilesidir. Kazanmaya yardımcı olur. Mesela diyelim iki takım oynuyor, maç yapıyorlar. Birisi ille kazanmalıyım diyor. Yani kilitleniyor ondan sonra hırsla mutlaka kazanmak için kendini şartlandırıyor. Diğerinin kazanma gibi, yani böyle kazanma hırsı yok. Daha doğrusu kaybetme korkusu yoksa, bir şike de yapmamışsa, yani böyle rahat oynuyorsa, bu rahat oynayan takım, bu gergin oynayan takımı yener. Yani güçleri eşitse diyorum, bakın. Yani birisinin o rahat olamaması, gerginliği onun için dezavantaj oluşturur. Çünkü o stres zihni bloke eder. Zihnin bloke olması, değil mi? Bazen bedenin de bloke olmasına neden olur. Yani rahat hareket edemezsin, yapabileceğini de yapamazsın. Böyle zamanlar yaşıyoruz. O zamanlar verimsiz oluyor. Değil mi? Kafamız çok meşgulken, kafamızda büyük bir dert varken, sıkıntı varken, kafamızı çok bir şeye takmışken verimli olamıyoruz. Ama rahatken, değil mi? Rahatken daha o zaman yapmamız gereken şeye rahat odaklanıp daha iyi sonuçlar alabiliyoruz. Şimdi bu başarı anlayışı, başarıya bakış sonucu zora da sokabilir, sonuç için avantaj da sağlayabilir. Nedir yani başarı, doğru başarı tanımı nedir? Bu tevekkülle alakalı olduğu için bu konuya bugün ani bir kararla yer vermek istedim. Belki bu açıklamalarıma yani ruhları çok ihtiyaç duyan insanlar vardır. Onların böyle kalbi duaları böyle bir karar almama da neden olmuş olabilir. Bilmiyoruz yani, kalpten kalbe yollar vardır. Şimdi ben bunu tabii daha geniş bu konuyu daha önce de işledim. 4 bölüm halinde YouTube'da da var. Sınava girecek böyle bir gerginlik yaşayan öğrencilerin sınav terapi diye o bölümleri böyle rahat hepsi zaten 1 saat civarında tutuyor. 4 bölüm 1,5 saati geçmez. İzlemelerini tavsiye ederim. Bugün onların da bir özetini yapmış olacağım. Şimdi başarı nedir diye sorduğumda, özellikle bu çağın gençleri, sınavdan sınava koşan, böyle sonuç endeksli, sınav endeksli, not endeksli, sınıf geçmeye endeksli bir eğitimin de verdiği bir anlayışla şöyle tanımlıyorlar: başarı istediğin sonucu elde etmektir. Maksadını gerçekleştirmektir. Değil mi? Şimdi hakikaten kime sorsak aşağı yukarı kelimeleri değişse bile özü değişmez. İstediğin sonucu almak, hedefini tutturmak,
maksadını gerçekleştirmek diye tanımlanıyor. Şimdi bu başarı tanımı doğru mudur? Değil. Bu başarı tanımı üstelik başarıyı da zorlaştıran bir tanımdır. Sonuç almayı zora sokan, riske sokan bir tanımdır. Ayrıca zalim bir tanımdır. Bakın açıkça söylüyorum, zalimdir. Yani böyle bir başarı tanımına sahip kimse kendine zulmediyor. Kendine haksızlık yapıyor. Çünkü sonuç almak insanın elinde değildir. Sonuçlar bizim elimizde değildir. Değil mi? Sonuçlar bizim elimizde değil. Mesela iki kişi eşit çalışıyor diyelim. Zeka düzeyleri de eşit. İkisi de yüksek sonuç almak istiyor ama biri alıyor, biri alamıyor. Yani bu determinist bir yaklaşımla olsa, değil mi? Zeka düzeyleri eşit derecede çalışmış iki kişinin eşit sonuç almaları lazım. Ama böyle olmuyor. Böyle olmuyor. Yani sonuçlar bizim elimizde değil. Elimizde olmayan bir şeye göre kendimizi başarılı saymak veya saymamak kendimize haksızlık etmektir. Onun için zalim bir başarı tanımı dedim. Peki doğrusu nedir? Doğrusu daha çok ihtiyaç duyduğumuz ve bizi rahatlatacak olan, rahatlatmanın avantajıyla sonucu da bize yaklaştıracak, daha doğrusu sonuca bizi yaklaştıracak olan, sonuç almamızı kolaylaştıracak olan başarı tanımı nedir? İşte tevekkül kapsamındaki tanımdır. Tevekkül, Allah'a güvenmektir. Ama Allah'a güvenmektir ama elinden geleni yaptıktan sonra, kendine düşeni yaptıktan sonra. Çünkü senin elinde olan zaten budur. Elinde olan, senin eline verilen elinden geleni yapmaktır. Bunu yapabilirsin. Elinden geleni yap. Tamam. Elinden geleni yapmaktır senin başarın. O kadar. Ve en leyse lil insani illa ma sa'a. Yani çalışmayı bakın burada tembelliğe sevk etmiyor bu başarı tanımı. Bilakis çalışkan olmayı sağlıyor. Bunu yanlış yorumlarsan, ya tevekkülü yanlış anlarsan seni tembelleştirebilir de uzun zaman zaten İslam dünyasında böyle ola gelmiş. Tevekkülü böyle tembel tembel oturup Allah'a güvenmek, tembel tembel oturup işlerimizi Allah'a bırakmak, tefviz-i umur etmek şeklinde anladığımız için de hep geri kalmışız. Tamam. Tevekkül yanlış anlaşılabilir ama gerçek manası bu değil. Tevekkül kendine düşeni yaptıktan sonra Allah'a güvenmek demektir. Sonucu Allah'a bırakmak demektir. Sonuç kaygısı, korkusu taşımamak demektir. Kendine düşeni yaptıktan sonra. Şimdi peki önceki tanım tevekkülsüz bir tanımdır. Çünkü başarıyı sonuca bağlıyor. Değil mi? Başarı nedir diyorsun? İstediğim sonucu almak. Hedefimi tutturmak, maksadımı gerçekleştirmek. Dedin mi? Sonuç da senin elinde değil. Değil mi? Sonucu etkileyen çok faktörler var. Senin çalışman da evet önemli bir faktördür ama başka birçok faktörler olabilir. Sonucu etkileyen olumlu ya da olumsuz. Dolayısıyla elinde olmadığı için o sonuç, her şeyin kontrolü senin elinde olmadığı için böyle bir tanım gerginlik meydana getiriyor. Kaygı uyandırıyor. Yani stres dediğimiz şey buradan doğuyor. Yani ya kazanamazsam, ya elde ettiğim sonuç maksadıma yetmezse,
İstediğimi gerçekleştiremezsem filan diye, ya şöyle olursa ya böyle olursa ya bir aksilik çıkarsa diye ne oluyor? Seni geriyor. Bu sefer gergin gergin ne yapıyorsun? Sınava gergin giriyorsun, rahat olamıyorsun, zihnin bloke oluyor. Bu sefer yapabileceğini de yapamıyorsun yani. Çünkü rahat olmaya ihtiyacın vardı ya. Bu sefer sonuç da senden uzaklaşıyor. Aslında alabileceğin sonucu da alamayacak bir duruma bu yanlış başarı tanımın seni sokuyor. Gördün mü? Ya. Diyelim aldın, istediğin sonucu aldın, hatta daha iyisini de aldın. Alabilirsin de yani, illa almayacaksın diye bir şey yok. Ama gene sonuca endeksliyse başarı tanımın bu takdirde kazansan da kaybediyorsun. Bu da çok ilginç. Kazansan nasıl kaybediyorsun? Çünkü sen kendi başarını sonuç almak olarak betimledin ya, böyle anladın ya, bu sefer kendinden biliyorsun. Aldığın iyi sonucu kendinden biliyorsun, kendi çalışmandan biliyorsun. Yani Karun gibi innemâ utîtuhu alâ ilm demiş oluyorsun ve kazansan da kaybediyorsun. Gurura seni sevk ediyor. Değil mi? Gurur tablomuz diye asıyorlar ya, hep işte bu ya. Gurur tablomuz. Halbuki gurur, kibir insana kaybettirir. İnsanı ne yapar? Düşürür. Düşürür. Gerçekte kaybettirir. Yani kazansan da kaybediyorsun. Kaybetsen ne oluyor bu sefer? Kendine düşeni yaptığın halde istediğin sonucu alamazsan bu takdirde faturayı kendine çıkarıyorsun. Değil mi? Kahrediyorsun. Ondan sonra kendine kızıyorsun. Kendine haksızlık yapıyorsun. Bir daha kaybediyorsun yani. Bir daha kaybediyorsun. Rahat olamıyorsun çünkü. Sonucu rahat karşılayamıyorsun. Öteki türlü yani doğru başarı tanımında ben bana düşeni yaparım. Değil mi? Elimden geldiğini yaparım. Süreç başladıktan sonra yani her gün, gün be gün yaparım. Ondan sonra yaptıktan sonra rahat olurum. Yani sonuç derim Allah'ın takdiri. Ya ben bana düşeni yaptım. O ne nasip ederse belki istediğim olmaz ama daha iyisi de olabilir. Bilemem. Dolayısıyla kazanırsam, istediğim sonuç olursa hayırlısını dilerim Allah'tan. Bu sefer gururlanmam. Çünkü benim kadar çalıştığı halde benim kadar iyi sonuç alamayanların da olduğunu düşünürüm. Demek ki sadece benim çalışmam değil, sonuçları yaratan Allah'tır. Allah bana nasip etti derim. Ona minnet duyarım, şükrederim. O zaman bir daha kazanırım. İşte asıl o zaman kazanırım yani. Geçici kazançları kalıcı kazanca dönüştürmek için şükretmemiz lazım. Şükretmemiz. Diyelim istediğim olmadı, istediğim sonucu alamadım. Bu takdirde ne yaparım? Ya ben elimden geleni yapmıştım. Nasip böyleymiş. Belki böylesi hayırlıdır derim. Belki böylesi hayırlıdır. Yıkılmam. Kendime kızmam, kendime haksızlık yapmam, başımı duvarlara çarpmam. Sakin olurum yani. Ben kendime düşeni yaptıktan sonra zaten istediğim sonucu alıp almamakla veya hedeflediğimi tutturup tutturmamak arasında bir fark kalmaz. Çünkü o benim görevim değil yani. Kendi işimi yaparım, Allah'ın işine karışmam. Çünkü o sen sonuca karıştığın zaman aslında sonuçları Allah yarattığı için Allah'ın işine karışmış oluyorsun. Allah'ın işine karışmış oluyorsun. Bu konuda iki örnek arz edeceğim. Vaktimiz çok kalmadı ama hızlı arz edeyim onları. Birisi Celaleddin Harzemşah örneği. Risale-i Nur'da verilir. Bu örnek lemalarda 17. lemada. Cengiz'in ordularını müteaddit defalar mağlup eden Harzemşah Sultanı Celaleddin, başarılı bir devlet adamı, aynı zamanda komutandır yani birçok savaşı kazanmıştır. Bir defasında yine harbe giderken vezirleri ona Allah seni muvaffak edecek, bunu da kazanacaksın diyorlar. O gayet rahat
şöyle cevap veriyor. Ben diyor Allah yolunda cihad etmeye memurum. Ben bana düşeni yaptım, orduyu hazırladım efendim, savaş için gerekli hazırlıkları yaptım. Bundan sonra galip gelmekle mağlup olmak arasında benim için fark yoktur. Allah hikmeti iktiza ederse, dilerse galibiyet nasip eder, dilerse mağlubiyet tattırır. Ben ona karışmam. Ben vazifemi yaptım, gerisi Allah'a kalmış der. Şimdi bakın. Dolayısıyla onun bu teslimiyeti, bu tevekkülü, başarıyı sonuca değil kendi elinden geleni yapmak şeklinde anlaması çok defa sonuç almasını da kolaylaştırmış ve onu neticeye, zafere götürmüştür. Yani çok iyi bir komutan olmasının, devlet adamı olmasının yanında asıl bu başarı anlayışı onu başarılı kılmıştır deniyor. Değil mi? Yani kaybetmekten korkmadığınız zaman kazanırsınız. Asıl kaybetmekten korkmadığınızda kazanırsınız. Yani korkunun panzehiri elinden geleni yaptığına inanmaktır. Kendine düşeni yaptığına inanmaktır. Ondan sonrasını Allah'a bırakmaktır. Kendine düşeni yapmanın huzurunu duyarak yola devam etmektir. Kendine düşeni yapmanın huzurunu duyarak ve sükuneti içerisinde, o sükunetin doğuracağı güçle yoluna devam etmektir. Ama karşı taraf ne yapıyor? Karşı tarafın tek alternatifi var. Yani kazanmalıyım diyor. Kaybedersem felaket olur diyor. Tek hayatı var. Bu hayatı korumam lazım. Yaşamalıyım diyor. Dolayısıyla ölüm korkusu var. Yani ya ölürsem, ya beklenmedik serseri bir kurşunla hayatım sonlanırsa ne yaparım diye bir korku var içinde. Bu korku, bu kaygı efendim onu mahvediyor. Daha ölmeden önce her dakika öldürüyor yani. Ya ölürsem ne olur? Ya hayatım biterse şu anda ne olur diye düşünüyorsanız aslında her düşündüğünüzde ölüyorsunuz. Korkuyu yenmemiz lazım. İşte korku imanla yenilir. Sonsuzluk imanı, sonsuzluğa iman, alternatif değil mi? Bu hayat biterse her şey bitmez ki. Asıl hayat başlar. Ömer gider, Osman gelir. Efendim, dünya biter, ahiret başlar. Değil mi? Ya şehit olurum ya gazi. İkisi de güzel. İki güzelden biri beni bekleyen. Bu çok rahatlatıcı bir şey. Rahat oluyorsunuz. Öteki korku ve gerilim içerisinde zaten şey yapıyor. Yani böyle rahat hareket edemiyor. Sen rahatsın ya. Rahat olunca rahat oynayan bir takım, gergin oynayan bir takımı yener dedik ya baştan işte. Yani bu tevekkülün meydana getirdiği bir rahatlık. Ama sevgili dostlar bunu tabii suistimal etmemek lazım. Yani her gün. Ben tevekkül ediyorum bugün bana düşeni yapmam lazım. Ve şu soruyu soruyorum gençlere. Bardağı taşıran son damla mıdır? Yoksa bardak taşmışsa bütün damlaların bundaki payı eşit midir? Yani düşünüyorlar, diyorlar ki bütün damlaların payı eşit. Doğru, mantıken de böyle. Bazıları diyor son damladır. Çünkü son damla olmasaydı bardak taşmazdı. Peki ondan bir önceki damla olmasaydı taşar mıydı diyorum. Yine taşmazdı diyor. İlk damla olmasaydı aradaki bir damla yine taşar. O zaman eşit yani. Ama biz son damlaya çok önem atfediyoruz. Sonuca çok önem atfediyoruz. Bu yanlış başarı tanımlamasından geliyor. Yanlış başarı tanımımızdan doğuyor. Sonuç almak diyoruz ya, hedefi gerçekleştirmek efendim. Maksadı tutturmak. Ya, halbuki son damlada önceki damlalar gibi bir damladır yani. Son gün, sınav günü de önceki günler gibi bir gündür. Sınav saatleri de önceki saatler gibidir. Ama biz onlara çok önem atfettik mi? Değil mi? Aslında
Atfettik mi işte bundan stres doğuyor, korku doğuyor. Korku doğuyor. Süreç endeksli bir başarı tanımı insanı rahatlatır. Ya. Yani sınava girmeden kazanmaktır önemli olan. Sınava girmeden kazanmak, savaşa girmeden işte Celalettin Harzemşah gibi kazanmak. Yani kendine düşeni yapmış olmayı kazanmak saymak. Kendine düşeni yapmış olmayı kazanmak. Kazanınca bu sefer zaten kazanmışsın yani. Kaybetme korkun yoksa tekrar kazanman kolaylaşıyor. Yoksa zor. Şimdi ikinci örnek 23. söz, daha gelmedik 23. söze. Orada geçen bir örnek. İki kişi bellerinde, ellerinde yüklerle bir gemiye bilet alıp biniyorlar. Birisi gemiye biner binmez işte yükünü indiriyor. Sırtındaki çantayı indiriyor, elindeki bavulları bırakıyor filan. Eskiden belki gemilerde böyle koltuklar filan yoktu. Kendi yükünün üzerine oturuyor deniyor orada. Ondan sonra yükünün üzerine oturuyor. Bu sefer seyrediyor yani denizi seyrediyor, martıları seyrediyor. İşte o denizdeki dalgalardaki güneşin yansımalarını seyrediyor. Rüzgara göğsünü açıyor. Böyle rahat bir yolculuk yapıyor. İkinci kişi o da onunla beraber gemiye biniyor. Ama onun yanında yükünü indirmiyor. Yük sırtında hala. Efendim, bavullar ellerinde bırakmıyor yere. Ayakta bekliyor. Tabii oturacak yeri de yok. Yani kendi yüküne oturması lazım. Yükünü de bırakmıyor. Diyorlar ki ya yükünü niye gemiye bırakmıyorsun? Bırak yükünü. Yere bırak. Üstüne otur bak. Benim gibi diyor adam. O diyor ki yok. Ne olur ne olmaz diyor. Belki ziyan olur diyor. Kaybolur diyor. Ben güçlüyüm diyor bir de. Yahu diyorlar sen güçlü, gemiden güçlü değilsin bir defa. Kaldı ki sen güçlü olsan bile yükünü taşıman geminin taşımadığı anlamına gelmiyor ki. Yani yine gemi taşıyor. Gemidesin çünkü artık. Gemiye kadar taşıdın. Burada bırak. Sen taşısan da gemi taşıyor. Senin taşıman fazladan yük çekmen demek. Hem de güçlüyüm diyorsun ama bu ne kadar güçlüsün yani. Gittikçe gücün tükenecek. Sınırlı bir gücün var. Sınırsız güçlü değilsin. Dolayısıyla gittikçe gücün tükenecek. Gittikçe o yüklerin ağırlığı artacak. Belki başın dönecek, yükünle beraber denize düşeceksin. Takatin kesilecek. Hem kaptan seni bu durumda görürse, bu deli nereden gemimize bindi diyecek, seni kovacak. Veyahut da haindir, gemimizi itham ediyor, bizimle istihza ediyor, hapsedilsin diyecek, seni mahkum edecek. Hem bak diyorlar yani böyle herkes sana gülüyor ya, gülünç duruma düştün yani, muttike oldun. Hadi bırak şu yükünü ya. Güç bela adam bırakıyor yükünü ellerinden, üzerine oturuyor diğeri gibi. Ondan sonra rahatlıyor. Oh diyor ya, Allah razı olsun diyor. Hem hapisten, hem kovulmaktan, hem maskaralıktan kurtuldum diyor. En önemlisi rahatladım diyor ya. Rahatladım. Şimdi burada yükünü gemiye bırakan adamla bırakmayan adam. Siz olsanız hangisi gibi hareket edersiniz? Kime sorarsanız. Ya tabii birinci adam gibi yani gemiye kadar taşıdıktan sonra gemide halen elimde tutmam yükümü der yani. Ama realite şu ki çokları yükünü bırakmıyor. Yani gerçeğe endekslersek, gerçek ekseninde düşünürsek çokları yükünü bırakmıyor. Belki siz de bırakmadınız. Sıkıntı çekiyorsanız, değil mi? Korkularınız, kaygılarınız varsa yükünüzü bırakmadınız demektir. Yani burada yükünü gemiye kadar taşımak demek,
sana düşen görevi yapmak demek. Elinden geleni yapmak demek. Senin başarın bu. Ondan sonra gemiye bindikten sonra gemiye bırakmak demek, yani tevekkül etmek demek. Kaderin gemisine bırakmak. Değil mi? Dünya Allah'ın gemisi. Hayatımız, her şey onun elinde. Dolayısıyla ona güvenmek, gerisini ona bırakmak demek. Kendine düşeni yaptığın halde sonuç için kaygı duyuyorsan, korku duyuyorsan, gerilimler, stresler yaşıyorsan yükünü bırakmıyorsun demektir. Bırak yükünü, rahat et. Evet. Yapabileceğinin en iyisini yap. Bak o tarafını sorgula. Ben bana düşeni yapıyor muyum? Yaptım mı? Yapabilir miyim? Eksiklerim varsa nasıl tamamlayabilirim? Yani bu sürekli araştırma, geliştirme, Ar-Ge diyorlar ya, çalışmalarına devam et. Sana düşen tarafını sorgula. Ama öteki tarafını ona bırak. Burada kendine düşeni yapmadan, son hayati şeyi söylüyorum. Kendine düşeni yapmadan, tevekkülü yanlış anlayıp Allah'a bırakmak işini nasıl tembellik anlamına geliyorsa, gerçek tevekkülle alakası yoksa ve çok yanlışsa, ki bu yanlış biliniyor, çok bunun üzerinde çünkü tahşidat yapıldı. Bu ne kadar yanlışsa bundan belki daha büyük bir yanlış var şimdi. Kendine düşeni az çok yaptıktan sonra tevekkül etmemek, yani Allah'a güvenmemek, gerisini Allah'a bırakmamak, halen korkmak, halen kaygı duymak, halen gergin yaşamak bizi mahvediyor. Bu sefer sonuç almamızı da zorlaştırıyor. Evet, işte size 2 örnek. Efendim, bugün bu konuda söylenecek çok daha şey var ama ben özetlemeye çalıştım. İnşallah birilerine en azından faydalı olmuştur. Aslında herkese her zaman hayat yolculuğunda böyle faydalı olacak ve rahatlatacak açıklamalardır bunlar. Cenab-ı Hak istifade etmeyi nasip etsin hepimize. Efendim, sınava girecek genç kardeşlerimize ve bütün sınavlardan geçen kardeşlerimize, hayat sınavı içerisinde olan herkese efendim bu anlamıyla, yani doğru başarı tanımıyla başarılar diliyorum. Sizin istediğiniz olsun, maksadın gerçekleşsin, amacına ulaş demiyorum. Senin için hayırlı olan olsun efendim. Senin için hayırlı olanı Allah bilir. Sen rahat ol, kendine düşeni yaptın, gerisini bırak, rahat ol ve bu rahatlık içerisinde yoluna devam et diyorum. Yollarımız açık olsun.